Fiat, İtalya'daki tasarım merkezinde Alfa ruhu ile tasarladığı Marea'yı 1997 yılında piyasaya sürdüğünde oldukça iddialıydı. Çünkü Marea yenilikçi tasarıma sahipti ve dönemine, sınıfına nazaran daha donanımlı, daha konforluydu. 2002 yılında Avrupa'daki üretimi son bulan Marea, ülkemizde Tempra'ların yerine 2007 yılına kadar üretildi. Fiat'ın yaygın bayi ve servis ağı, ülkemizde benimsenmiş bir marka olması gibi avantajları Marea için çok yeterli olmayıp Marea'lar ülkemizde yoğun ilgi görüp çok fazla satılmadılar. İlgi görmemesinin en önemli nedeni olarak Tofaş'ın satış politikaları ve Marea'lara gereken önemin verilmemesi olduğunu savunanlar olsa da Marea ülkemiz kullanıcı profillerine, ülkemiz yol şartlarına çok uygun olan bir otomobil değildi. Çünkü Marea piyasa otomobilleri gibi basit, az yakan, dayanıklı ve her ustanın kolaylıkla tamir ettiği otomobillere göre biraz daha karmaşık, biraz daha kibar denilebilecek ve biraz daha fazla yakıt tüketen bir otomobildi. Ayrıca her usta Marea'nın tamirinden kolaylıkla anlamıyordu. Özellikle 1.6 litrelik motorlarındaki titreme ve rolanti dalgalanmaları sorunu ün yapmıştı. Marea'larda yaygın olan bu 1.6 litrelik motor 11 saniyede sıfırdan 100 km hıza çıkabilirken şehir içerisinde 11, şehir dışında ise 6 litre seviyelerinde yakıt tüketiyor. Modelin 2 litre 155 beygirlik motoru gerçekten iyi bir performans sunsa da 1.9 litrelik dizel motorlar ile birlikte piyasada çok fazla tutulmuyorlar. Marea'lar hakkında kimi doğru, kimi abartı olumsuzlukların yaygın olması modelin imajını çok olumsuz etkiliyor. Fakat biz biliyoruz ki bu olumsuz imajın kahramanı modelin kendisinden çok modelden anlamadığı halde tamirine kalkışan tamirciler ve derme çatma yöntemlerle tamir ettirmeye çalışan sahipleri. Yani temiz kullanılmış, bakımları geciktirilmeden işten anlayan ustalara orijinal yedek parçalarla yapılmış Marea'lar sahiplerini üzmek bir tarafa memnun ediyor. 1998 yılında hatchback karoseri Brava Euro NCAP'te sürücü ve yolcu güvenliğinden 2'şer yıldız almış olan Marea'ların yol tutuşu, frenleri Fiat standartlarının üzerinde. Marea'larda Fiat standartlarının üzerinde olan bir diğer başlık da otomobilin konforu. Donanım paketlerinin hepsinde klima, ABS, hava yastığı, elektrikli ön camlar, merkezi kilit, hidrolik direksiyon gibi temel donanımlar bulunuyor. Dolu versiyonlarında ise dijital klima, ön kol dayama, bagaj erişimli arka kol dayama, ısıtmalı elektrikli aynalar ve hatta elektrikli sürücü koltuğu olan Marea'lar bile bulunuyor. Arka görüş ile birlikte yan aynalar da bazen yetersiz kalsa da yumuşak süspansiyonu, yumuşak ve yolcuyu saran koltukları Fiat'ın ortalamasının üzerinde olan işçilik ve malzeme kalitesiyle birleştiğinde Marea'larda keyifli yolculuklar yapılabiliyor. Marea'nın usta problemi dışındaki en büyük dezavantajı ikinci elinin ağır olması. Tabi bu durum Marea fiyatlarında avantaja dönüşebiliyor ve Marea'lar rakiplerinden daha uygun fiyatlara satılabiliyor. Marea'larda rolanti sorunlarına neden olan boğaz kelebeği sorunları, rolanti sensörü arızaları ve tek silindirin devre dışı kalması ile birlikte klima arızaları ve hararet göstergesi başta olmak üzere gösterge paneli arızaları daha yaygın olarak görülüyor.